Belki de olur ama. Durdun Vettel sen. Bayağı itiyorum ben seni. Pite gireceğim. Merhabalar. Ben F1. Yine yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Steam'ime bir şey oldu. Steam çöktü sanırım. Saat gece 2.30 falan suları. Sizi videosuz bırakmamak için yarına bu videoyu hazırlıyorum. Görmüş olduğunuz üzere %105 zorlukta Suudi Arabistan'a gireceğiz. 110 en yüksek seviye. Daha yüksek bir seviyesi yok 110'dan sonra. 110 yapmak istemedim çünkü en arkadan başlayacağız Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da en arkadan başlayıp olabildiğince kendimizi öne atmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Umarım güzel bir derece yapmayı başarırız. Önce softları kullanacağız, ardından medium'a geçeceğiz. 13 turluk bir yakıt, 13,5 turluk bir yakıt alacağım. Setup'ımı görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bakabilirsiniz. Şöyle 150 yapacağım orayı. Setup'ım böyle. Belki eğer Suudi Arabistan'da yarışmak isterseniz ekstra bir bilgi açısından göstermek istedim. Hadi bakalım başlayalım. Gayet güzel bir kalkış. İçeriye almaya çalışacağım. Olabildiğince çok geçiş yapmak istiyorum ilk virajda. Çok güzel, çok güzel. Biraz sürtüşüyoruz şu an McLaren'la ama yine de başarılı. 15. olmayı başardık. Önümüzde Ricardo var. Ricardo'yu da en kısa sürede geçmeye çalışacağız. Tabii bu bizim için zorlu olacak çünkü malum Jeddah pisti çok dar. Geçişlerin çok zor olduğu, sadece düzlüklerde geçebileceğiniz bir pist. Ve trafiği görüyorsunuz. Ne kadar büyük bir trafik var önümde. Çok geçilecek adam var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tabii bir miktar sessiz olabilirim bu videoda. Eğer sessiz olursam şimdiden kusura bakmayın. Çok dikkat vermem gereken bir video. Çünkü hemen arkadan başlıyoruz. Hem 105 zorluk hem de çok fazla ceza yiyebileceğimiz bir pist. Ceza yemek istemiyorum açıkçası. Çünkü ceza yersem çok fazla geriye düşeceğimi düşünüyorum. Malum 105 zorluk çok yakın süreler yapacak herkes birbirine. Büyük ihtimal 5 saniyelik, 3 saniyelik bir ceza 2-3 kişinin beni geçmesine sebep olabilecek. Haritaya bakarsanız ne kadar herkesin birbirine yakın gittiğini daha net anlayabilirsiniz. İçeriye almak istiyorum burada. 2 kişi geçmeyi başardık. Da biraz kirli ama botlara karşı yarıştığımız için hiç sorun değil. Online'da olsa kesinlikle ve kesinlikle böyle bir atak denemezdim. Siz de kesinlikle buradaki atakları online için örnek olarak almayın efendim bence. Russell'la beraber bir Alfa Romeo'dan, Raikkonen'den kurtulduk. Bu da yine bize yaradı. Açıkçası Russell'ın atağında Alfa'nın yavaşlaması kesinlikle bize yaradı efendim. Hop. Bir an uyarı alacağım sandım. Korktum orada. Arka teker taştığı için körtten. 3 uyarı, bir tane 3 saniyelik ceza yapıyor bu arada. Onu da ekstra bilgi olarak sunayım. Bazen direkt 3 saniye ceza yemiyorsunuz. Önce uyarılar veriyor size oyun. Kat yapıyorsun diyor, dikkat et diyor. 3 uyarıdan sonra 3 saniye ceza alıyorsunuz bazen. Dikkatli olmamız gerekiyor o yüzden. Bu arada 11 turumuz kaldı ve geçecek rakip sayımız 11. Bence iyi bir haber. İçeriye almak zorunda kaldı. Dışarıdan geçiş yapabileceğimi çok zannetmiyorum. Ama yine de olabildiğince en azından kendimi hızlandırmaya çalışacağım. Güzel, geçişi yapmayı başardık. Çok iyi bir haber. Bir yandan overtake'imi sonuna kadar bastım. DRS geldi. Biraz ERS biriktirmemizi sağlayabilir bu durum. Ama bir yandan da 10. olan size'ı geçip bir an önce ilk 10 içine kendimi atmak istiyorum. Tabi DRS ile birlikte bu çok daha kolaylaşacak.
Sainz'i burada geçeceğiz muhtemelen. En içeriye aldım. Dışarıda ona boşluk bıraktım. O da dışarıdan benim yanımda dönmeye devam ediyor. Muhtemelen biraz sonra aramızdaki bağlantı kopacak ama hala içeride. Burayı böyle içeriden kesmek zorundayım. Evet, Sainz'i geçmek gerçekten çok zor oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum ama Sainz'la bayağı sürtüştük. Umarım bu virajda başarılı oluruz. Burası çok zor bir viraj. Hem kör hem sıkıntılı bir viraj. Sainz'la çok güzel dönüşler yaptık. Ama yine de Sainz geçileceksin bro. Arkadan biraz Sainz'e dokundum. Az daha ölüyordum. Çok korktum bu arada. Videomuz boşa gidecek diye. Sainz'den de kurtulmayı başardık. Artık önümüzdeki ekibe, Gasly ve Leclerc'e odaklanmaya çalışacağım. Aa, Sainz geri geldi. Tabi DRS'ten faydalandığı için Sainz arkamıza tekrar yanaştı. Ama çok güzel bir defans yaparak Sainz'i uzaklaştırmayı başardık. Gasly'ye bir an önce yetişmemiz lazım. Ve Sainz'le arayı açmamız lazım açıkçası. Diğer DRS'lerde de sorun yaşamamak için. Arayı açmayı başardık Sainz'la. Burada DRS gene alacak ama artık yetişemez. Çok zor, çok zor. Gasly'ye de bayağı bir yetiştik. Görüyorsunuz, görüş açımda artık DRS'te almak üzereyim açıkçası Gasly'den. Yeni bir strateji var. Bakalım. Medium'a ne zaman geçmek istiyorsun diyor. 9. turda istersen alabilirsin diyor. Ben 7'de almaya devam edeceğim. Zaten 13 turluk bir yarış. 7. turda aldığım medium bence çok daha sağlıklı olacaktır 9. turda aldığıma göre. Çünkü softlarında aşınmaya başlayacak. 9. turu çıkartamayabilir. Ön taraf çok güzel bir çekişme içinde. Birbirlerini yavaşlatıyorlar. Bu bize yarayacak diye düşünüyorum. Full gaz bastırmaya devam ediyoruz. En hızlı turu almayı başardık. Geçişler çok zor. Gerçekten. Arkadan biraz Leclerc'e dokundum. Gerçekten duruyorlar. Niye böyle duruyorlar? İçeriye alacağım. Çok zorlamadı Gasly içeriye. Ve bana bıraktı. Çok mutluyum açıkçası onun için. Bir yandan tekrar yetişecek şimdi. O çok sıkıntı. Mecburen biraz sıkıştırdık. Zaten atağını da yapamamıştı Gasly, o yüzden bıraktı bize pozisyonu. Şimdi sırada Leclerc var. 8 turumuz kaldı ve 8 kişi geçmemiz lazım. Çok güzel. Hala hedefimize çok iyi bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu virajlar gerçekten dönmesi zor virajlar. Leclerc'e de hızla yaklaşıyoruz. Muhtemelen bir dahaki DRS'te Leclerc'i de geçmeyi başaracağız. Tabii bir yandan ERS'miz bitti artık. Sonuna kadar kullandık. Bilmiyorum daha rakipleri nasıl geçeceğiz. Bundan sonrasında yapacak bir şey aklıma çok fazla gelmiyor açıkçası. Neyse ki pit stop'tan sonra bir miktar ERS biriktirmiş olacağız. Pit stop esnasında neredeyse %30, %40 ERS birikiyor. Sırada Bottas var. Valtteri Bottas. Gel buraya Valtteri Bottas. Buraya dönüşte çok sıkıntı yaşıyor Bottas. Dışarıdan da dönsem olur. Zaten yeterince geçeceğiz. Biraz fren kaçırdık. İlerideki viraja kadar geçmem lazım. Çarpıyor. Bayağı çarptı. Bayağı kötü bir senaryo yaşadık. Bu gerçekten hepimiz için çok kötü oldu.
Bilmiyorum yani, çok mu dışarı açtım? Muhtemelen çok dışarı açtığım için Valtteri Bottas'la hafif bir çarpışma yaşadık. Burada Sainz'i tekrar geçtik. Ama Sainz'den bir türlü kurtulamadık. Onu fark ettiniz mi? Sainz diyorum her seferinde bu arada. Kusura bakmayın. Leclerc'ten bir türlü kurtulamadık ama onu söylemek zorundayım. Tamam, geçmesi güzel oldu. Diğer yerde ERS'yi biz alacağız. DRS'i biz alacağız daha doğrusu. Tekrar geçişimizi yapacağız. DRS'i aldık ve geçişimizi yaptık tekrardan. Ama Leclerc'ten artık kurtulmak istiyorum açıkçası. Bir an önce kurtulmak istiyorum Leclerc'ten. Bize çok fazla zorluk çıkartıyor şu an. Altı rakibimiz kaldı. 6 turumuz kaldı. Güzel gidiyor gibi gözüküyoruz. Bir warning aldık. Sıkıntı yok. İlk warningimiz, ilk uyarımız. İlk uyarı olduğu için çok büyük bir sorun olmayacak. Ama ilerleyen zamanlarda bir sıkıntı yaşatabilir tabii ki. Durdun. Sen Alonso, durdun sen. Sürekli ağzımı falan şekil değiştirdiğini fark ediyorsunuzdur. Gerçekten bu kadar zorlayarak yarışmak çok zor. Online lobiler bir miktar kolay geçiyor bizim için. Daha zor yarışlar yapmamız lazım tabii ki ama daha zor yarışlar yaptığımız zaman konuşma seviyemiz gittikçe azalıyor tabii ki. Bir dive bomb denemesi yapısım geldi ama sonra hayatta kalmak istediğime karar verdim ve vazgeçtim açıkçası. Şurada üçlü geçiş yaptığımı hayal etsenize, ne kadar güzel olurdu. Belki de olur ama. Durdun Vettel sen. Bayağı itiyorum ben seni. Pite gireceğim. Ve girdik. 0 milyonlarımızı takıyoruz. Neredeyse %25'lere gelmiş. Lastiklerimiz. Aynı zamanda frenlerimiz çok ısınıyor. Onu fark ettim. Hadi. Ne oluyor? Ha. Yapma ya. Birinin geçmesini bekledik. O sırada Leclerc de bizi geçti. Tekrar fazladan bir geçiş daha yapmamız gerekecek. Çok kötü oldu. Çok trafiğe kaldık. Çok kötü oldu. Orada bir Williams aracı pite gidiyordu. Sanırım Russell. Ve bize çok fazla zaman kaybettirdi açıkçası. Kanat değiştirmiş kadar olmuş olabilirim muhtemelen. Ama 0 set medium'larım var. Ve bu medium'lara güveniyorum. Eminim güzel işler çıkartacağız. Soft'la kalmaktansa medium'a geçtiğime seviniyorum açıkçası. Tabii bir tur daha erken 6. turda girseydim belki çok daha güzel olabilirdi. En azından bu kalabalığın içine girmemiş olurdum. Şimdi ERS depolamak amaçlı sadece DRS ile geçeceğim. Leclerc'e çok kötü bir savunma yaptı. Sanırım Collision'dan dolayı bir uyarı daha aldık ama bu saniye süre cezası kesinlikle işlemeyecektir. Yani hala bir tane uyarımız var. O açıdan bilgiyi vermek isterim size. İlk 5'in içindeyiz bu arada. Pit stop hamlesi gerçekten işe yaradı. Yine kendimizi biraz daha öne atmayı başarmış olduk. Norris ile Alonso'yu tek bir hamlede geçersek eğer ilk 3'e podyuma atmış olacağız kendimizi. Hayır! Niye durdun Norris? Yapmayın bunu bana. Korkutuyorsunuz. Max Rens'a kadar atıyorum orada. O zaman ceza yemiyorsunuz bu arada. Suudi Arabistan'da böyle bir yarışa falan katılırsanız en azından aklınızda bulunsun. Kaçış noktaları var. Bazı virajları kaçırdığınız zaman o kaçış noktalarından geçerseniz süre cezası almıyorsunuz efendim. Norris'i ve Alonso'yu geçmek istiyoruz. İstiyoruz ama henüz fırsat bulamadık açıkçası.
Çok güzel. Yapma. Yapma Alonso. Çok yavaşlattın beni ya. Alonso çok durdu orada. Bir anda önümüze geçip durdu yani. Çok fazla süre kaybettirdi gerçekten. Aslında Norris'i de geçmiştik yani. Sadece Hamilton kalacaktı önümüzde. Ve Max kalacaktı muhtemelen. Medium lastikler gerçekten çok güzel yol tutuyor burada. Özellikle Jeddah pistinde. Çok güzel hamleler yapabiliyorsunuz. Bütün gücümle bastırmaya başlayacağım artık. Sadece Hamilton'ın DRS'ine girmek istiyorum. Ki bir an önce Hamilton'a da geçiş hamlesini yapabileyim. Aslında birinci bile olurduk bence bu yarışta. Evet biliyorum, birinci olamamış gibi konuşuyorum. Muhtemelen birinci olamayacağımı düşünüyorum şu an çünkü. Bunun sebebi de 4 saniye fark olması Verstappen'le aramda. Bu farkın sebebi de çeşitli yerlerde bizi durdurdular biliyorsunuz. Eğer videoyu da böyle dikkatli izlediyseniz onları fark etmişsinizdir. Özellikle Norris'in durduğu yer bize çok fazla süre kaybettirdi diye düşünüyorum. Bence Hamilton'ı şu an geçmiş ve Verstappen'le aramızda bir saniyeden az fark vardı diye düşünüyorum şu anda. Eğer bütün her şey bizim lehimize işlemiş olsaydı. 105 zorluğa karşı bence güzel bir yarıştı. Çok keyifliydi. Hala 2 turum var bu arada. Bence hala geçiş yapabilirim. Ama bir yandan Norris geri geliyor. Bir yandan ona karşı da savunma yapmam gerekti şimdi. İkinci uyarımızı aldık. Üçüncü uyarı 3 saniye ceza demek. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ona dikkat edeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Full gücümle yarışmaya çalışıyorum ama maalesef Hamilton'la arayı çok fazla kapatabilmiş değilim şu an. Umarım başarılı olurum. En azından Hamilton'ı da geçelim. Kendimizi bir ikincilikte görelim diyorum. Verstappen'i geçememiş olsak da. Ki dediğim gibi Verstappen'i de çok rahat bir şekilde geçerdik aslında. Yarış biraz aleyhimize işledi. Pit stop stratejisini biraz yanlış yapmışım. Keşke geç girseydim diyorum şu an. Geç girseydim çok daha avantajlı konumda olabilirdim şu anda. Bol bol IRS kullanıyorum. Neredeyse bitiriyorum zaten IRS'i. Bilmiyorum sol aşağıdan fark ediyor musunuz? Overtake yazısının üstünde ne kadar yüzdesi kaldığı gözüküyor IRS'in. Bir buçuk saniyelik bir fark. 12. tura giriyoruz. Umarım başarılı oluruz. Bir yandan pedallarım ayağımın altından kayıyor. Çok sert bastığım için ileriye doğru hareket etmeye başladılar. Bu benim için üzücü bir haber. İkinci viteste gazladım yanlışlıkla. Aslında 3'ü almam gerekiyordu orada. İkinci viteste gazladığım için orada hafif bir arkası kaydı. Ama güzel. Hayatta tutmayı başardık aracımızı. Çok güzel. Buraları da temiz geçmeyi başardık. Ceza almıyorsak iyi bir haberdir yani. Şimdi Hamilton'a bastırmaya devam ettik. Ve Hamilton'ın DRS bölgesine girmeye başardık. Sonunda bir saniyenin altına düştü süre. Çok güzel bir haber. Artık Hamilton'ı da geçtik gibi düşünebiliriz. Umarım başarılı oluruz Hamilton'ı geçme konusunda da. Bir miktar terledim. Gerçekten yarış koşulları çok zor. Gerçekte yarışmayı düşünemiyorum bile ne kadar zordur.
Bir de G kuvvetlerine maruz kalıyorsunuz. Bir yandan stres ve baskı yanında geliyor. Biz burada oturduğumuz yerde bile bu kadar stres oluyorsak, bu kadar baskı altında kalıyorsak gerçekte yarışan insanların gerçekten halini düşünemiyorum bile. Bir miktar empati de kurmanızı sağlıyor aslında bu e-spor işi yani. Çok erken bir 7. vitese attık. O yüzden geri 6'ya çekiyorum. 7'ye burada atmam gerekiyor. Evet. İçeriye aldım. Manevrayı yapıyorum. Zorla geçtik, zorla. Biraz da çarpışma var. Biraz dive bomb. Ama yine de başarılı olmaya başardık. Hamilton tabii ki kolay kolay bulunduğu pozisyonu, ikinciliğini vermeyecekti bize. Bu kadar zorlamamız çok normal. Verstappen'e artık yetişmemiz imkansız. Ama biraz talihsizlikler yaşadık. Eğer o talihsizlikleri yaşamamış olsaydık bence Verstappen'i de çok rahat bir şekilde geçmiş olacaktık. Siz ne diyorsunuz? Sizce Verstappen'i geçebilir miydik bu arada? Ve başka ne tarz videolar çıkartabilirim sizce? F1'den ne tarz videolar görmek istiyorsunuz yani? O konuda da beni haberdar ederseniz ben çok mutlu olurum açıkçası, ki sizlerin de beğendiği ve istediği, izlemeyi tercih ettiği videolar çıkartayım isterim. O konuda yardımcı olmuş olursunuz. Mick Schumacher'la en arkadan başlayıp 20. olarak başlayıp 105 zorlukta, ki en fazla 110 yapılabiliyor, 105 zorlukta ikinci olmayı başardık. Tabii ki Driver of the Day olduk. Bu performansın bir karşılığı olmalıydı. Podyuma çıkmayı başardık. Tabii ki Verstappen'in takımı şu an çok mutlu, çünkü birinci oldular. Hamilton'dan biraz puan çaldık. Verstappen'in şampiyonadaki liderliğini korumasını sağladık diyebiliriz. Çok güzel bir yarıştı. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ve bu tarz videolardan daha fazla isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir like atıp bir abone olup bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız ki kanalı hep beraber büyütmüş oluruz kanalımızı. Çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yepyeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye.